Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. 5. yıla 81 il Türkiye turu ile başlıyoruz. İkinci şehir Uşak'tayız. 5. sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Merhaba. Merhaba. Dünyamıza hoş geldiniz sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Çok maceralı günler geçiriyoruz bu ara. Önceki videoyu izlemediyseniz özellikle videonun sonunda. Ama ne maceraydı, ne macera. Sanıyorum karavan hayatımızın en maceralı günüydü. Yeri yapabilir misin? Çok zor şey istiyorsun. Yavaş yavaş aşkım, kazıma sakın. Ama ben tamam değilim. Arka teker boşta şu an. Kalpten gidiyordum az önce. Allah'ım. Bu teker hala havada. Allah. Allah. Kesinlikle izleyin. Bak, bu videodan sonra hemen bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Yok böyle bir şey. Yaşadığımız stresi hayal dahi edemezsiniz. Fazla detay vermiyorum. Videoyu izlemeyenler için bir önceki videoyu mutlaka izleyin. Sakın kaçırmayın. Evet, sizin için önceki video, bizim için dün. Evet. Hala yorgunluğunu atamadık. Bütün kaslarımız ağrıyor. Çok yorgunuz. Evet. Şimdi neredeyiz? Hemen konuya girelim. En yakındaki köye geldik. İnay köyüydü değil mi burası? Evet, İnay köyüne geldik. İnay köyüne neden geldik? Şimdi size onu göstereceğiz. İnay köyü tarihi hanın önündeyiz. Bu han yakın zamanda yenilenmiş. Ama aslında sadık kalarak restore etmişler. Neyse ki. Hanın içini göreceğiz. Ufak bir bölümü kalmış sadece. Eskiden dış duvarının etrafında konaklamaya uygun odalar varmış. Zamanla yıkılmış. En sonuncusu da yakın tarihte yıkılmış. Evet. Hadi içine bakalım. Burası aynı zamanda İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunan bir yermiş. Evet. İpek Yolu güzergahında zaten çok fazla han vardı. Daha önceki turlarımızda da geçmiştik birçoğundan. Ama çoğu ya kapalıydı ya yıkık döküktü. Burası güzel restore edilmiş bir yer bence. Yazıtlı taşlar da var bu hanın içerisinde. Bakın şurada antik kentlerde göreceğiniz bazı taşlar, kabartmalar. Var. Şurada sütun taşları mevcut. Şimdi nereye gidiyoruz? Çok güzel. Bu handan daha önemli olduğunu söylediği bir yere gidiyoruz. Hadi hep beraber. Karavanımızı hemen o işletmenin karşısına bıraktık. Şimdi devam edeceğiz. Yorgunluktan artık o kadar fena olmuşuz ki karavan ile 81 il Türkiye turunun Uşak etabının bilmem kaçıncı videosunda olduğumuzu bile unutmuşuz. Sanırım 3. video olması gerekiyor. Biz direkt paldır küldür videoya başladık. Hiç söylemiyorsunuz neredesiniz diye. Bu 4 olabilir. 4 Uşak 1, ikincisi diğer taraflar, üçüncüsü dün yaşadığımız efsanevi olaylar. Bu da 4. olabilir. Bilmiyorum ya, siz bizi hatırlatsanıza. Çok hızlı gelişiyor her şey. Her şey. Bilemiyorum. Uşak'ta çok hızlı. Uşak'ta İnay köydeyiz şu anda. Buraları geziyoruz hep beraber. Ve İnay köyünde tarihi çok fazla değer var. Bu da onlardan bir tanesi. Eski tarihi bir köprü. Bu da yine antik kent kalıntıları ve türevleriyle yapılmış. Harika bir köprü. Araç geçişine, trafiğine kapatılmış ama yaya geçişine açık şu anda. Çok güzel, acayip estetik bir köprü. Gülden bir şeyler söylüyor ama mikrofon olmadığı için hiçbir şey anlamıyoruz tabii. Tam köprünün karşısında da yine tarihi bir çeşme var. Şimdi ben hemen Gülden'in yanına çıkıyorum. Mikrofonum olmadığı için bir şey söylemedim. Sadece işaret ettim. Aşağıya bak. Adım Basamak basamak olmuş. Evet. Şimdi tarihi çeşmeye doğru devam edelim. Ama esas bahsettiğimiz yerler buralar değil. Bunlar sadece o yere giderken ki üzerinden geçtiğimiz yerler. Evet, ama hepsi çok eski tarihe dayanıyor. Bu işte han olsun, köprü olsun. Köprünün yanındaki çekim yaparken senin görmediğin. Gördüm. Bu bir başı antik bayağı, kentte evet. sütunun ya altı ya da üstü. Üstü gibi. Şu ne?
Bunu köylerde kullanırlardı. Dibek taşı. Dibek taşı. Bunda buğday Öğütüyorlar. öğütürler. Böyle Nasıl çekiç gibi biliyorum? şeylerle vururlar. Nasıl biliyorum? Hadi gidelim şimdi. Tarihi İnay Çeşmesi. Peki siz niye öyle peş peşe gidiyorsunuz acaba? Hemen karşımızda ağaçlıkların arasındaki gördüğümüz eserde İnay köyünün tarihi camisi. Cami restore edilmiş ama konuştuğumuz birkaç köylü bu restorasyondan pek memnun değil. Çünkü aslında uygun kalınarak pek restorasyon yapılmış, biraz güncelleştirilmiş. Yapılış tarihi milattan önce 1500 demişler ama ö'yü silmişler tabii doğal olarak. 1500 olduğu yazıyor ama çok Evet, yanlış yazılmış. yanlış yazılmış. Ama burası da yine çok eski bir cami. Evet. Tarihi bir köy, İnay Köyü. Çok güzel. Tarımla geçiniyorlar. Aynen öyle. Biz çok beğendik. Şimdi esas size biraz önce bahsettiğimiz şöyle çok güzel narların kenarından geçerken Baksana şunlara. 3 çift çıkmış. Aynı yerden çıkmışlar 3 tane. bu bir işaret olmu? Evet bak. Bir tane. Bence Gökten 3 nar düştü. Biri size, biri bize, biri de kanala Neyse. yeni abone olacaklara. Oo. Girdik yine bir ormanlık alana. Ama girdiğimiz yerin şöyle bir önemi var. Burası Osmanlı zamanında da kullanılmış. Daha evveliyatında da kullanılmış. Ama Osmanlı zamanında özellikle o savaş dönemleri yöre halkının saklanması için orada kaldığı söyleniyor. Şimdi mağaranın girişi biraz gölgede kalmış ama dışarıdan çok ufak görünüyor. Ama içerisinin çok büyük olduğu söylendi. Hadi bakalım. Oo. Bayağı büyükmüş içerisi. Bak bu tarafta oda gibi bir yer var. Çık bakalım. Çıkayım mı? Çık. Niye çıkıyorum? Aşağıdan da gözüküyordu. Hayır, derinliğini ve büyüklüğünü görmeleri için. Bak Karanlıkta ayakta kaybolacak. durabiliyorsun. Evet. Şurada o raf göz gibi oyma yapmışlar. Kaybolduğu karanlıkta. Yerlerde şeyler var. Ufak ufak gözler var. Kurtuluş Savaşı'nda bu mağaranın içini askerlerimiz kullanmışlar. Burada bu üstteki çıkıntılarda yattıklarını öğrendik. Şu bölgelerde, karşıda da var. Bu sırt komple öyle çıkıntı. Buralarda yatıyorlarmış. Dinlenme kısımlarını buralarda hallediyorlarmış. Ve Kurtuluş Savaşı'nın dönemlerinde değil mi? Evet. Halide Edip adı var mıydı? Evet. Yazar Halide Edip adı var. Sonradan yazar olan. Kurtuluş Savaşı döneminde cepheler arasında gezerken bu bölgeye de gelmiş. Aşağıdaki kafeteryanın, hanın yanındaki kafeteryanın işletmecisi abiyle sohbet ettik bayağı. Ondan öğrendik buranın tarihini. Yoksa biz bu mağarayı karşıdan görmüştük. Ufak bir yer giriş. zannettik. Evet. Küçük bir girişi var ve sadece bir oyuktur diye düşünmüştük ama o söyleyince buraya da girip çekmeden, bu özel yeri anlatmadan geçmek istemedik. Şuralar falan hep böyle pencere gibi. Tabi maalesef buralarda maden arayan bazı fütursuz ve beyinsiz insanlardan kaynaklı etraf delik deşik. Şuraları görüyorsunuz. Şuralar vesaire. Oralar ne? Şu altta Şurası falan. koca çukur açmışlar. Ondan sonra bayağı hasar vermişler ama ona rağmen ana doku korunmayı başarmış. O kadar parçalayamamışlar. Büyüklüğü bizi şoke etti. Gerçekten öyle. Bu tür yerlerde gördüğümüz en geniş alan diyebiliriz. Evet. Mağara yani dıştan o kadar küçük gözüküp de içinin bu kadar geniş olması. İşte bilindik turistik hale dönüştürülmüş mağaralar var tabii ki ama böyle bir yerde böyle bir şey beklemiyor insan. Evet, yani bir köyün içinde böyle bir yer Evet. beklemiyorsunuz ama İnay Köyü gerçekten çok şaşırtıcı bir köy. Evet. Tarihi Tarihte çok önemli olan bir yer. ve konuştuğumuz yerel halkın da tarihini bilmesi. Evet, aynen. Yani adam işte çocukluğumda şuralar şöyleydi, buralar böyleydi diyebiliyor. Hanın eski halini mesela kafeteryadaki abiden öğrendik. Aynen öyle. İşte yanında odacıklar olduğunu. Mesela az yukarıda bir tane ev gözüküyor şu anda, ev tepede. Orası Kurtuluş Savaşı zamanında karakol olarak kullanılıyormuş. Cumhuriyet tarihinde de yine karakol olarak kullanılmaya devam etmiş. Yani Ama bu kervansaray döneminde de
eşkıyalar kervansarayları bastıkları için o üst kısım yine karakol olarak karakol kullanılıyormuş. olarak Yani o bölge hep karakol olarak kullanılmış ama sonrasında işte bazı zamanlarda ülkenin milli değerleri satışa çıkartıldığında orası da bir kişiye satılmış. Evet, Kervansaray kısmı da yine bir kişiye satılmış ama sonrasında devlet tarafından tekrar geri alınmış bir alan o tarafta. Evet, orası turizme kazandırılmış neyse ki. Bu arada hani Uşak'ın bu bölümlerinde Kurtuluş Savaşı, Kütahya'da çok bariz hissettik bunu. O kadar köylerin arasında falan izlerini görmeyi beklemiyor insan ama mesela İnayköy'ün hemen girişinde bir tren garı var. O taraftan da geçeriz az sonra. Kurtuluş Savaşı zamanında Yunan ordusunun orası ikmal yeriymiş aslında. Evet. Tren raylarını zapt etmişler ve oradaki garın olduğu yerde konuşlanmışlar. O kadar yakınlar ki buraya işte askerler buradaymış ve Evet. Yunan askerleri orada kendi birliklerine işte yemekti, ikmal İkmal yapıyorlarmış. yapıyorlarmış. Yani. Yemekti, silahtı vesaire ve hani Yunanlar bu tarafa hakimken üstteki kale karakol Yunanlar tarafından da yine karakol olarak kullanılmış. Evet. Yani o alanın şeyi karakol. Evet. Direkt. Sonradan ev olmuş. Evet. Ve mağaradan çıkışa doğru yaklaştığınızda harika bir manzara sizi karşılıyor. Hemen onu gösteriyorum size. Şuraya bakar mısınız? Çok güzel ya. Alan bulutlarla gökyüzüyle çok güzel oldu. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Şu aşağı tarafta hemen İnayköy. Tahminimize göre şurası eski yerleşim. Bir şey diyeyim mi? İnternet full çekiyor mağarada. Aa. Köyde internet yok. Evet, köyde internet yok. Bizim durduğumuz o hanın o çevresinde internet yok. İnternet değil, hatta yok yani, o kadar yok. Ama mağarada var. Çok şaşkınım Şu şu an. bildirim geldi de full. Biz yanlış yerde durmuşuz demek ki dün akşam. Evet dostlar, İnayköy'ün ilk durakları bu şekilde. Tarih olarak gerçekten çok dolu bir köy. Ve Ulubey Kanyonu'na doğru giderken yolunuzun üstünde olacak burası. Değerlendirin, uğrayın. Özellikle Kervansaray'ın hemen yanındaki işletmeden, eğer siz geldiğinizde o abi halen daha burada işletiyorsa bir çayını kahvesini için, gerçekten sohbeti de çok hoş sohbet bir insan. Gidelim mi? Bir şeyler diyeceğim mi? Hayır. Kamerayı öyle döndürüyorsun ki ben görüntüden çıkacak mıyım çıkmayacak mıyım bilmiyorum. Konuşurken bak, elin şuradaydı. Heh. Buradan buraya kadar geldim. Ama sen hala ortadasın. Çünkü ben kayıyorum sürekli. İnay köyünde size bahsettiğimiz o tren istasyonu. İnay yazıyor şurada. Arapça da yazıyor. 1800'lü yıllarda Fransızlar yapmış burayı. Ve halen daha faaliyette. Şimdi yeni garlar yapılıyormuş. Arkadaşlar bilgisini verdi onun. Çok güzel eski bir yapı. Burayı da size gösterelim dedik. Evet, güzel bir köye daha veda ettik. Gerçekten çok güzel bir köydü. Biraz dinlendik, biraz gezdik. Şimdi yola devam ediyoruz. Karavanımızı park ettik. Uşak'ta çok güzel bir yere geldik. Blondus Antik Kenti'ne geldik. Size kısa kısa göstereceğiz. Ama burası size daha önce gösterdiğimiz antik kentlerden biraz daha farklı bir yer olacak. Evet. Nedenini birazdan anlayacaksınız. Şimdi antik kent, dağ, taş, tepe falan hepsi tamam, okey bir yere kadar. Ama bizim gönlümüzde yatan şu gördüğünüz arkadaş. Nasıl? Şimdi bu bizim olsa güzel olmaz mıydı? Çok güzel olur. Çok güzel olur. Bakar mısın şu yüksekliğe ya? Çok güzel. Dua edin de
Bizim Ya. de böyle bir şeyimiz olsun. Bak mesela dünkü videoda zorlandığımız yeri düşünerek bakarsak bu tekerleğin yarısında falan kalıyor orada indiğimiz Abi canım kaya. lafsa inerdik merdivenden iniyormuş gibi hiçbir şey olmazdı. Evet ya. Vay be. Ay, Vay be. işte şöyle bir kamyonumuz olsa böyle görüntüler çekeceğiz size. Efsanevi bir kale kapısı sizi karşılıyor antik kente girmeden önce. Milattan önce 281. Büyük İskender öldükten sonra Makedonyalı komutanlar yerleşmişler bu tarafa. kısa kısa Güneş. aktaracağız. Kısa kısa hiç merak Evet, etmeyin. biz gezeceğiz hepsini ama size Azıcık en azıcık. güzel yerlerini gösteririz. Ama şuradaki vadiyi göstermeden olmaz. Evveliyatında şuradan bir nehir akıyormuş. Tabii sonrasında kurumuş bu. Yani bu antik kent yapıldığında burada bir nehrin olduğunu düşünün. Size onu hayal edin. Eski anıtsal yol. Burası da tapınakmış. Ha şimdi burası Amerika'daki Stonehenge'den neyi eksik? Al sana yerli Stonehenge. Değil mi Gülden Evet. Hanım? Bence de manzara desen manzarası var. Aşağıda kanyonu var. Ya Yukarıda baksanıza şuraya. dikili taşları var. Daha ne olsun? Bence de. Bu ülke size daha ne yapsın? Eyvah. Çok arkeolojik gözüküyorsun. Evet. Arkeoloji deyince biz, antik kentler deyince biz. Bu arada burası benim bildiğim kadarıyla çok ismi duyulmamış yerlerden ama çok da büyük bir yer. Yani Uşak tarafı niye bu kadar es geçilmiş? Aşağıda Denizli'de de deliler gibi antik kent gezen insanlar varken. Bilemedim. Şu anda bizden başka kimse yok içeride. Bir tek çalışanlar var. Kazı ekibi var. Ve antik kentin sonunda karşılaştığınız manzara da bu dostlar. Çok güzel görünüyor. Şuralarda falan hep mağaralar var. Muhtemelen burada zaten eski yerleşim de varmış. Ya Frikler Evet, dönemi evet. ya da çok daha öncesi. Karşıdaki kaya şeyleri, manzaraları onu gösteriyor. Evet, şu aşağıda da bir yol varmış. Şurada. Kanyon içinde yollar var ya, enteresan. Şurada kaya mezarları Aa, var. burası çok net. Ben buranın fotoğrafını çekerim. Yalnız patika var orada değil mi? Evet. Tam bulunduğum bölge şurası patika. Gerçi senin orada da bir minimal bir şey varmış ama kameradan gözüken. Sana gözükmese de. Bu kız daha ne yapsın ya? Bir beğen tuşuna basmıyorsunuz. Yazık size ya. Sizin için patikalarda dolanıyor prenses haliyle. Şalvarını tutsa. Evet. Aa, aşağıda daha aşağıda bayağı- da var. Bayağı yerleşim var. Hatta şöyle göstereyim bakın şuralarda. O oda kalıntıları var şu kısımlarda. Çok güzel ya. Doğası çok güzel. Manzara mükemmel. Yani Uşak turunun bir önceki videoda çektiğimiz eziyetten sonra burası resmen bize piyango gibi geldi. Evet. Çünkü tam sevdiğimiz yerler gibi çok keyifli ya gezmesi. Havası da çok güzel. Çok güzel. Püfür püfür esiyor. Güneş çıkınca biraz yakıyor ama şu anda her yer yanarken bizim bu kadar güzel rüzgarda böyle bir açık havada gezmemiz. Ve Bence burası da müthiş. Ulubey Kanyonu'na inanılmaz derecede yakın. Muhtemelen Taş bu atlasa 8-10 kilometre. şeyden vadi bağlantılıdır. Çünkü Kesinlikle. Ulubey Kanyonları diye geçiyor şey. Bir bölge Kesinlikle. değil aslında. Evet, bir bölgede tabiat parkı var. İşte macera parkı diye bir yer yapmışlar. Cam seyir terası var falan. Görüntüler çok benzer. Kuş uçuşu da yakındır yani buraya. Yürü yürü bitmiyordu. Karavana doğru gitmeye çalışıyoruz. Evet, dönüş bitmedi bu sefer ya. Normalde böyle yürüyüşlerde genelde geri dönüş daha hızlı olur. Bu sefer bitmedi. Oh. Evet, karavana yaklaştık. Birazdan Max'in yanındayız. Sen ne yapıyorsun? Masaya çıkıp yatılır mı masaya? Şuraya bak, masaya yatılır mı masaya ya? Ama diyor kemiğimi Kemiği- yemedim. Evet, kemiğini niye Ver kemiği. bekletiyorsun? Ver kemiği bana. Ver kemiği bana. Ay ay ay. Öne kaçtı direkt. Kemiğini mi sakladın? Gel şimdi bu tarafa, hadi gel. Sakladık kemiği, tamam. Çık hadi bakalım. Nereye gelmişiz Max? Dışarıda köpekler vardır belki diye Max'i çıkartmamıştık. Evet. Bu Şimdi onu sıcakta birazcık mahvolurdu gezdireyim zaten ben. bizle beraber ya. Su vereyim mi? Olur canım.
su alabilirim ben. Ufaktan Max'i bir dolandırayım. Bir dakika. Geliyor mu? Geliyor geliyor. Görüyorsunuz mu dostlar? Bu ses kamyondan değil, su şeyinden geliyor. Benden alıyordur da. Buyurun. Gel. Buraya. Vay be. Başımıza. Darısı başımıza. Çok mu terledin koştururken acaba dışarıda? Evet. Evet, şimdi yolumuz nereye şoför bey? Yolumuz Nereye götürüyorsunuz? sizi muhteşem bir yere götüreceğim şimdi. Evet, Max'i de götüreceğim. Muhteşem bir yere gideceğiz. Çok ünlü bir yer. Ulubey Kanyonu'na gideceğiz. Kanyon dedik. Oraya da gidelim bu videoda Evet. artık, değil mi? Şöyle bir şeyimiz var. Harita inceliyoruz devamlı ki size o kanyonun en güzel halini aktarabilelim. Bir yer bulduk bakalım. Güzel bir konuma benziyor. İnşallah Öyle çıkar. öyle çıkar. Şimdi o tarafa doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım. Ama ben kanyona gireceğim dostum. Yolda bir şeyler oluyor. Gençler bir şeyler peşindeler. Ne o? Mustafa. Gödeoğlu besicilik. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Askere yardımdan boş geçmeyeyim Ali. Askere mi yardım? Aynen. Oğlum sizin bize yardım etmeniz lazım. Bak çeyrek depo mazotum kalmış. Param yok, Biz de nasıl içiyoruz abi yeteceğim ya. diye. Sabahtan beri sıçan alınıyız. Hep kale alın bir şeyler var ya. Bizde de olsa vereyim vallahi, hiçbir şeyim yok Nakit benim de. yok yanımızda hiç ya. Nakitim yok yanımda. Vereceğim sana 10 lira çıkar ya da o da çıkmaz. 5 lira nakitim var. Anladım abi. Vallahi. Canı sağ olsun. Biz hayırlı tezkereler dileyelim size. Canı sağ olsun abi. Eyvallah. Gelin oynayalım. Kanyonun girişini çekeyim derken Askeri uğurlamasına denk geldi. oynamaya davet edildik. Bak şimdi bu haritalar diyor ki burası diyor yol. Ama nereye yol? Yol kime yol? Burası bir firmanın ne o? Çiftlik. Bir şey çiftliğinin Girişi. girişi. Ey Google. Titre ve kendine gel. Neresi yol acaba? Ulubey Kanyonu'nun sıfır hattında bir yoldan ilerliyoruz. Evet, aşağıyı görmeye çalışıyorum. Şu an altımız falan, şu ön tarafımız falan kanyonun altı. Evet. Yani şu camdan dışarısını hemen görebilirsiniz. Alt taraf Ulubey Kanyonu. İşte Ulubey Kanyonlarından bir açı size. Şu yakınlarda da karavanla durabileceğimiz bir yer bulabilirsek ki manzaranın güzelliği insanı sarhoş edecek derecede. Birazcık şu kıyıdaki topraklardan gösteremiyor olabilirim ama elim yetmiyor yukarıya kaldırmaya. Bir yer bulursak o zaman çekim yaparız daha net. Uf, çok efsane aşağısı. Ay, direği görünce korktum. Heyecana bakar mısınız? Hazırlanmaya, hemen ayaklanmaya. İki dağ taş gördü, tırmanacağım diye kendinden geçti bir anda. Max, ama burası çok yüksek ya. Sen bir karavanda bekle. Sen bekle de biz bir etrafa bir bakalım. bakalım. Şöyle uca doğru yaklaşayım, iyice döndürmeden o tarafa. Sen bana ver de senin Ha. başın dönmesin sonra Bak ya. kameradan bakarken. Camlar var, çok dikkat et. Evet. Vay 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 vay. Evet, kanyonun manzarasını görebileceğimiz en güzel nokta burayı bulduk. Aslında içeride tabiat parkı var. Macera parkı olarak ayrı bir bölüm daha var ama böyle bir görüntü yok oralarda. Bakın hemen şu taraf, şu yeşillik alanın ön tarafı cam teras. Evet, Ama şuradaki manzara daha şey. Bak o senin bahsettiğin ovallik. aynen öyle. Benim gördüğüm manzara burasıydı zaten. Fotoğraflarda yaptığım araştırmada. Öyle müthiş bir manzara. Aşağıdan bir akarsu var. Sesi buraya kadar geliyor ama bilmiyorum mikrofonla içeri giriyor mudur sesi.
Görsel harika görünüyor arkadaşlar. Siz ne kadarını görebiliyorsunuz kameradan bilemiyorum. Ama müthiş. Müthiş, müthiş, müthiş. İnanılmaz güzel bir manzaraya sahip. Ulubey kanyonları olarak geçiyor. Kanyon mesafe olarak çok uzun. Ve birkaç farklı noktadan şimdi buralara böyle erişebiliyorsunuz. Şöyle bir tık yukarı çıkayım da. Aşağısı biraz tehlikeli. Ama görsel manzara gerçekten müthiş. Nereye gittin? Karavanımız nerede? Şu tepenin ardında. Sen nerede indin oraya? Daha ileriden. Yakalandık Gülden'e. Gülden'e yakalandık ama her şey sizin için. Size daha güzel açılar yakalamak için. Şöyle çok uca gelmeden. Buraya yaklaşma, oranın altı boş gibi. Şöyle şu tarafı da göstereyim istedim. Biraz da bu tarafı görün. Kayalar kopup aşağıya kadar düşmüş. Bakın, kanyonun etrafında böyle yollar var. Biz de o yollardan birine girdik ve böyle bir yer bulduk. Çok güzel bir yer. İnanılmaz güzel bir kanyon manzarası var. Evet. Ama etrafta inanılmaz derecede cam şişe kırıkları var. Cam şişe kırıkları, alkol şişeleri. O kadar çok ki. Çok yakından çekme oraları. Oralarda hiç görmek istemeyeceğimiz şeyler de var. Evet. Çok dikkat etmedim. Benim gözüme takıldı. Yani her taraf çok cam kırığı ve özellikle alt tarafta da çok fazla var. Bu demek oluyor ki şu güzel manzaraya karşı biz burada konaklayamayız. Çünkü buraya alkol tüketmeye gelen insanların varlığı demek. Burada görmüş olduğunuz bu Evet, kalıntılar. hep söylüyoruz. Alkol tüketimine karşı değiliz ama alkol alıp kendini sapıtan insanlara karşıyız. Böyle yerlere gelip şu güzelim manzaraya karşı yedikleri haltlar yüzünden insanlar buraya gelmiyor bence. Tabii. O yüzden o tabiat parkı tarafında herkes. Muhtemelen orada da vardır şişeler ama en azından bir kontrol altında olan bir yer. Ama işte Akdeniz Ege'de mesela zabıtalar nasıl karavancıları gelip kovalıyorlar. Gelsinler burada da bu gençleri kovalasınlar. O kadar berbat bir halde ki şurası. Özellikle çekme dedim Tolga'ya yani. Ve en azından Aklınıza gelebilecek her haltı yemişler burada yani. Öyle o kadar ipucu vereyim ben size. hadi ceza yaz. Ve bunu yapmak da çok zor değil. Şuraya bir tane kamera Onu koyacak. diyeceğim, şurada köşede kamera var. Evet. Madem burası böyle kullanılan bir yer, buraya da bir kamera konulabilir. Orada Ceza yaz. görevliler var, güvenlikler var. Bölgeyi koruma altına alabilirler yani. Yani çok Bunları zor yapan şeyler değil yerel bunlar. halk. Yani uzaktan gelen birisi burada bunu yapıp gidemez. Bilemez burayı çünkü zaten. Yani. Maalesef böyle. Yani şu güzel manzaramızın, şu güzel doğamızın içine ediyoruz. Evet. Yani Ya bizim kalıp kalamamız çok önemli değil ama geldiğinde Tabii bu ki. görüntülerle karşılaşmak hiç hoş değil. kesinlikle hiç hoş değil. Bu kadar özel bir yerde bu kadar kötü manzaralar can sıkıcı. Yoksa burada konaklayıp ne güzel kahve keyfi yapabilirdik şurada. Ya da Çok birkaç büyük. saat kalırdık, konaklamayı da geçtim. Çok büyük bir hortum oluştu. Ya yolda da gördük bir Görebilir tane az misiniz önce. bilmiyorum ama şu yolun hemen üç tarafında Aa evet, yok kamerada devasa gözükmez, bir uzak. hortum oluştu. Bu arada o yol dedin ya, Aha. orada asfalt bir yol var, fark ettin Evet, mi? evet. Gece burada konaklayamayacağımız için Evet. biz Yer konaklayacak yer bakalım sevgili dostlar. Evet, Uşak'ın birçok yerini gezdik. Evet. Hele bugün kaç tane yer gezdik farklı noktalarda. Bu Evet. üçüncü nokta. Üçüncü köy diyebiliriz, ilçe ya da neyse artık. Evet, her köy. neyse. Yani mahalle orada oldu artık hepsi de. 3 yer gezdik gene. Bence güzel gezdik bugün de. Bence de gayet başarılı. Hele ki dünün yorgunluğundan sonra inanılmaz bence geldi. gayet başarılı gezdik. Evet. Öyle arkamıza da şu manzarayı alayım. Güzel geldi buraları görmek. Evet. Şimdi konaklayacak bir yer bulalım biz. Birazcık dinlenelim. Birazcık sohbet edelim hep beraber. Evet, sohbete devam ederiz birazdan.
Hayır istemiyor. Yolculuk yapıyoruz Gülden, ne kemiği. Hiç kemik saatimi Gülden diyor ya. Kuzum. Şimdi Şuraya koyayım o zaman, kemiğin orada kalsın. Konaklayacak yer arayacağız demiştik ama harita incelerken gezecek bir yer daha bulduk. Aslında şöyle, oraya şimdi gitmeyecektik. Bu videoda çekmeyecektik o tarafları. Bir sonraki videoya bırakacaktık. Ama harita incelerken bir baktık ki bir gitmek istediğimiz yer araçla gidilemez haldeymiş. Yani kaçtı, 7-8 kilometre kadar yürümek gerekiyormuş oraya gidebilmek için. evet. Yüksek ya da arazi aracı olması gerekiyormuş araçla gidebilmek için. Biz de bir önceki videoda yaşadığımız zorluk dolayısıyla Direkt es geçtik hiç. evet, oraya gitmekten vazgeçtik. Zaten size Uşak'la ilgili bir antik kentte gezdirmişken ikinci bir antik kentte sizi götürmeyelim Aynen sonraki öyle. videoda da. O yüzden es geçtik. Şimdi diğer gezeceğimiz yere doğru yola çıktık. Bence kanyonun içine indik. Bence de kesinlikle indik. Ağaçlardan gösteremiyorum sol tarafı ama sol taraf bizim o gördüğümüz vadinin devamı. Ve karşı kayalıklarda hep mağara gibi yerler var. Evet. Full. Evet, şu an dere yatağına çok yakınız. Evet. Bayağı aşağı indik bir anda. Neyse inelim de çıkmayalım inşallah diyeceğim ama çıkacağız her türlü. Mecburen çıkacağız. Sadece biz sevmiyoruz manzarayı. Birimiz de Manzara bayılıyor. seyrediyor paşam. Nereye gelmişiz Max? Ah diyor, şimdi bu kayalarda tırmanmak vardı diyor. Evet, çıkartmadılar beni. Gidemedim diyor. Gelmek ister misin öne? Gölge oldu artık burası. İstersen gel. Geçmek ister misin? Sıkıştırma şu suratını şuraya. Gel. Ata. Evet, tam zamanı. Hoş geldin. Kuzum, hoş geldin. Yine çok güzel bir köye geldik. Şu an evlerine, hatta evlerin önündeki balkon diyemiyorum. Çünkü çok geniş böyle oda kadar geniş balkonlar yapmışlar. Sana şunun güzelliğine. Çok acayip güzel ya. Verandanın atası olabilir Uşak evlerindeki balkonlar. Hemen göstereyim şöyle bir evde. Bakar mısınız ne kadar geniş bir alan var önünde. Yani öyle bizim şehirlerde gördüğümüz küçücük balkonlar gibi değil hiçbirisi. Evet. Güzel yerler ya. Sağdaki de çok güzel. Vallahi ben hani taş evlerine bayıldım bu bölgedeki. Evet. Dağları, tepeleri aştık. Güzel ağaçlık yollardan gidiyoruz. Neyse Evet. ki hepsi inişti. Biz Kavaklı tarafından geldik. Ulubey Kanyonu'ndan Kavaklı tarafı %20 yakıt tasarrufu olarak gözüküyor. Ama geri çıkışta bu yolu kesinlikle kullanmam çünkü çok ciddi rampa. Özellikle son 2,5 hatta 3 kilometresi ciddi bir rampa çıkışı var. Görevli hemen yanımıza gelince kapıyı çekemedim. Kapı tak vardı. Döndüğümüz gibi ona geldik. Şuraya mı gireyim? Olabilir. Kandras Köprüsü'ne geldik. Aslında su kemeri olan. Gerçi burası işletmenin mi acaba? Hiç Bilmiyorum. bilmiyorum. İleriye Biraz bir bakalım. ilerleyelim. Evet, bir Biz bakalım. sonra Burada bir bakarız. otopark bulduk hemen de onun sevinciyle Tolga döndü direkt. Giriş ücreti 100 lira. Arkadaşlar şu an için. Evet. Yalnız işletmecinin... Nakit geçiyor sadece. Kart yok. Evet, bilginiz olsun. Bir de içeride ayrıca bir işletme daha varmış. Sanırım işletme de kendi otoparkı için ücret alıyor. İçeride ücret vermeyin sakın diye uyarı yaptı. Evet. Öndeki arkadaş. Orası dedi belediyeye ait değil diyerekten de iletti. Evet. Onu da bilgi olarak geçelim Zaten sizlere. işletmeye girmeyeceğiz. Ha, şu ön taraf da güzelmiş. Bence iyi ki inmemişiz. Evet. Önceki gezdiğimiz antik kentte motorlu bir arkadaşla karşılaşmıştık. O bizi bekliyor o da. Şimdi burada tekrar karşılaştık. Otopark burası. Tamam. Burayı bırakıp böyle sola doğru gelin. Tamam. Sola aşağı. Tamamdır. Ben buradan gideceğim. Tamamdır. Bu kadar karşılaştık. Bir sohbet edelim. Şimdi blackout perdemizin avantajını yaşıyoruz. Max'i Evet. çünkü bırakacağız. Birkaç köpek gördük. O yüzden blackout perdemiz biraz kapalı kalacak. Camlarımız, aralık arka camlarımız zaten kilitli Açık. modda. Tavan komple açık. Evet, tavanımız komple açık. Eksi bir bırakalım, bırakıp bakalım da o duruma Ona göre göre alabiliriz alacağız onu. sonra.
aslında sosyal faaliyetler de içeren bir alan. Evet. Marketi vesairesi var. Kafeterya var. Kafeterya var ve en önemlisi 2 tane havuz var. Evet, bir çocuk havuzu, bir yetişkin havuzu var. Haritalardaki şeye baktığıma göre bilgilendirmeye 400 lira kişi başı istiyorlar. Ama şey için güzel bence. Uşak'ta bir yere gideceksin. Evet, Denizin gel yok. buraya, Evet, serinle. ve serinlik içindesin. Kaydırak maydırak da var. Şimdi Evet. çekmeyeyim o tarafı da. Evet evet. Hani- Belki insanlar vardır içeride, bilmiyorum. Evet. İşte böyle bir yer. Birçok yerde bunu aramıştım ben kanyonlarda. Hatta Karadeniz'de neydi? Kayalar. Adı gelmedi aklıma. Ben sizi daha fazla meraklandırmıyorum ve buraya geliş sebebinizi hemen size gösteriyorum sevgili dostlar. Ta 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 tam. Neredeyiz Bilge Hanım? Klandras Köprüsü. Antik Klandras Köprüsü aslında üzeri su kemeriymiş vakti zamanında. Milattan önce 121 ya da 221 yazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemlerde Montanizm mezhebi diye bir mezhep varmış. Sonradan kaybolmuş ve bu yol, bu vadi komple bizim gitmekten vazgeçtiğimiz antik kente gidiyor aslında. Evet. Bu su kemeri de, yani köprü değil aslında, bu su kemeri. Evet. Bu su kemeri de o antik kente su taşımak için yapılmış ilk noktalardan biri olduğu Evet. söyleniyor. Merak edenler varsa antik kentin ismi Pepuza Antik Kenti. Ve çok güzel bir yürüyüş yolu var. Şimdi oradan devam edeceğiz. Şelale var. Şelale göreceğiz karşıdan. Hadi bakalım. Çok hızlısınız. Manzaranız yürüyüş yolundan devam ederseniz şöyle güzel bir şelaleye çıkıyor. Manzarası çok güzel değil mi? Altta Harika. mağara mı var? Oyuk var. Oyuk altta. var. Çok güzel akıyor. Çok güzel akıyor ya. Şimdi onun altında olacaksın. Böyle beynine buz gibi su. Of. Hadi gel biraz içeriye doğru yürüyelim. Yürüyelim, çok güzel gözüküyor iç tarafta. Evet. Bütün günün yorgunluğunu atabileceğiniz harika bir yer. Evet. Ya, Var ya bak, ve güzel bir atmosferi var bence. şu Serin. su sesi ne kadar geliyor bilmiyorum. İçinde deli gibi balık var. Ama böyle insan kendini böyle atası geliyor içeriye. Evet. Güneşten gözükmüyor ama. Şuraya bak, havuz gibi olmuş. Evet. Şu karşısını böyle biraz daha az ağaçlık düşün, tamam mı? Bir tane yol olacak şöyle. Oraya karavanı koyacaksın. İşte benim hayalimdeki dere bu. Bildiğin hayalindeki dere. Şu taraf bayağı bir derin. Çok güzel bir akıntı var. Şurası tam yüzmelik ya. Aa, kocaman yengeç var bak. Şu büyük kayanın arkasında, bu taraftan görebilirsin. Bakayım. Aa, gördüm. Gördün mü? Kocaman. Gördüm. Tam şu kayanın hemen arkasında, parmağımın ucuna doğru. Ne kadar görünür kameradan bilmiyorum ama su netlerim. dalgasından belki gözükmeyebilir de. Bayağı elim kadar. Yalnız su inanılmaz cam gibi görünüyor Evet. kamerada. Öyle gerçekten. Güneş açısıyla beraber şurası çok iyi duruyor ya. Şu ağacın orada yürüyüş yolu bitti. Şuradan patika var. Böyle dere kenarına kadar inebildik. Evet, su kenardan akıyor. Düşme sakın ha. Kapılıp Peki. gidersin bak. Sıcaklığına mı bakacaksın? Yaramaz kız çocuğu ya. Aa, soğuk değil. Aa, Evet. ay pis kız oldum. 900 metre sonraymış Kırlangıç Mağarası. O tarafa doğru devam edeceğiz. Buradaki bu patikayı izlerseniz 3,6 kilometre sonra da Gülden'in size bahsettiği Pepuza Antik Kenti'ne ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Aracınızı oraya bırakıp böyle güzel bir doğa yürüyüşüyle Antik Kent'e de ulaşmanız mümkün.
Evet. Biraz daha ilerledik. Bak şu ağaca oturacaksın. Sallayacaksın ayaklarını aşağıya doğru. Of keyfe bak keyfe. Ama çok güzel değil mi ağaç? Çok güzel çok. Çok keyifli bir yol. Bence yol bitti diye geri dönmeyin. Buraya gelirseniz. Bak böyle Ne muhteşem. diyeceğim? Gezerken ne kadar da her şeyden mutlu oluyoruz, fark ettiniz mi? Aa, ağaç ne kadar güzel. Aa, kayalar ne kadar güzel. Kuşlar ne kadar güzel uçuyor. Hayattan Gezerken zevk öyle. almak ve mutlu olmak aslında bu kadar basit. Ama şimdi şu ağaçta güzel değil mi yani? Yani. Ve hala yürüyoruz ve yol biraz sarplaşmaya başladı. Evet. Şu aradan Şöyle bir göstereyim. umudum var gibi. Aşağısı mı? Yok. Şöyle biraz sarp olmaya başladı. Güldeni bıraktım, bayağı devam ettim. Yol ya da kırlangıç sesleri duyuyorum ama ağaçlarda. Şurada bir mağara var. Şurada bir mağara var. Ama asıl mağarayı bulamadım. Şöyle enteresan yollar var burada. Burası niçin yapılmış, amacı neymiş bilmiyorum. Ama öyle yollar var. Esasen yürüdüğünüz yol aşağısı anında yukarı çıkarttı beni. Neyse ki şurada iniş görmüştüm. Şimdi hızlıca Gülden'in yanına koşalım. Kızı yalnız bıraktık. Ben hemen geliyorum dedim. Hoppa. Şuradan şöyle koşar adımlarla gidelim. Hoppa. Böylelikle size de hızlı tur yaptırmış oluyorum. Abi bulamadım ya. İleride sesler geliyor ama kuşlar ağaçlarda. Yani şu açıklıkta 2 tane mağara gördüm. Ama ulaşılabilir değil. Valla antik kente kadar gideceğiz böyle giderse. Oh. Güllerini bıraktığım yere yaklaştık. Tatlım aşağıda mısın yukarıda mı? Yukarıdayım. Pardon. Evet. Şuradan çıkacağız. Oh. Ben Ve buraya Gülden'i yerleştim. bulduk. Gelenden geçenden bilet alacağım. Vay. Tam seni bekliyordum. Ayak sesleri geldi. Bir abi geldi. Yolda karşılaştık. Paylaştınız mı? Buldun mu mağarayı diyor. Yok Dedim, değil mi? hayır. Yok yok. Yani fazla yürüdük zaten. 900 metreden fazladır. Ben bayağı koştur gittim diyor. Tahmin ettim. Sen zaten pes etmezsin. Gidersin sonuna kadar diye bekledim. Çöktüm direkt sen gider gitmez. Ya şey var. Kuş sesleri geliyor. Hı hı. Ama ağaçlarda. 2 tane mağara gördüm. Bence geride. İkisi de karşıda ve yukarılarda. Yok. Ulaşım mümkün değil. Bence o geride Muhtemelen gördüğümüz geçtik. yer. Hadi gidelim. Hadi geri dönelim abi. Hadi Yavaş gidelim. yavaş hava kararmaya da başlayacak. Buyurun küçük hanım. Pepuza yol bekçisi. Şimdi hadi o yorgunluğun ardına şu geri dönüş yolu o kadar güzel gelecek ki bize. Evet, püfür püfür. Of çok güzel. İç taraf o kadar esmiyor. Bu ara daha çok esiyor. Evet. Bu yürüyüş yolunun olduğu parkur püfür püfür Bir esiyor. de dümdüz. Yani rahat rahat yürüyebilirsiniz. Tabii bebek arabası falan için uygun değil ama. Ve geldik bu muhteşem manzaraya. Çok iyi ya. Uşak'ta en sevdiğim yer burası bence. Şu ana kadar. Hemfikirim bu konuda. Değil mi? Çok güzel. Çok güzel. Bu arada meraklıları için söyleyeyim, köprünün üzerine de çıkabiliyorsunuz. Ama biz size üste çıkarsak bir şey gösteremeyeceğimiz için alttan geçmeyi tercih ettik. Evet. Of, manzaranın güzelliğine bak.
Çok güzel gözüküyor gerçekten. Aşağıda göremediğimiz kırlangıçları otoparka giderkenki ağaçta gördük. Bir sürüydü. Evet, bir sürü ki ağaç dallarının arasında ben pek seçemem meyveleri falan. Kuşları gördüm. Ve evimize geldik. Bu tür gezilerde evine en hızlı ulaşan çift biziz herhalde. Evet. Alan çok büyük. Piknik alanları falan da var. Bu bölgeye gelirseniz sadece gezmek değil, piknikte de haşır neşir olursunuz. 3 tane köpek gördüm şu anda piknik alanının içinde. Ha, Evet ama kediler de var yanlarında. Hatta 4 oldu köpekler. evet. Ot mu girmiş? Kendi yapraklardan. Merhaba kuzum. Gel. Aslansın be. Burada köpekler var ama uzaklaşma. Evet. Valla bizim kanalda öyle süslü püslü yemekler yok kardeş. Yok arkadaşlar. Bizim kanal mı? Falan oldu böyle kanalı. Bizim kanalımız gayet doğal, anlık akışı sizlere aktarmaya çalışan bir kanal. Hatta şöyle yatağımızın dağınıklığıyla şu bölgedeki yığın fazlalık eşyalarımız, yedek sularımızla birlikte biraz kendimize geldik. Ev hali moduna geçtik. Benim bir de dişim tuttu üstüne. Baş ağrısıyla beraber bir diş ağrısı. Ondan sonra biraz şuralarda uzandım, yatağa ben de attım yani. Şöyle de kapatayım. Yorgunluktan da Şimdi size en hızlı ve en az yorgan, en az yoran yemek tarifi hemen kaşarlı tost. Bu video sevgili dostlar Uşak'ın son videosu değil mi? evet, Ay. son videosu çünkü başka gezecek yerimiz kalmadı Uşak'ta ve diğer bir şehir sınırına yakınız. Çok yakınız. Ama şimdi bu video ile birlikte tabii arkadaşlar bir sonraki şehri öğrenecekler. Tabii. Ama bizim sağımız solumuz belli olmaz. Aşağılara doğru değil de yukarılara doğru da çıkabiliriz. Çünkü şu anda aslında 2 tane şehir sınırına çok yakınız. Öyle mi? Evet, diğerine de çok yakınız. 2 şehir sınırına da inanılmaz derecede yakınız. Şimdi sizi ben şöyle koyayım. Seni hiç duymazlar. Evet, mikrofonun olmadığı sonradan geldi aklıma. Evet, siz orada biraz durun. Yardım edecek bir şey var mı diye ben klasik sorumu sorayım. Yok. Sonra da şuraya oturayım. Yok. Yani bardak alacağız o kadar. Ama ayarlarım ben onları şimdi. Next de buzdolabının önünde yaptığı için o yüzden dolaptan bir şey çıkartamıyoruz şu anda. Şunu sıkalıyım, gevşetelim. O kadar yorulduk ki o kadar yorulduk. Bir şey diyeceğim, direkt şöyle koyuyorum çapraz. Olur. Ya arkadaşlar, dün yaşadıklarımızı zaten izlediniz bir önceki videoda. Bir önceki videoda onların peşine bugün 3 tane ilçe gezdik. O da yetmedi. Bu son geldiğimiz yerde sizin biraz önce izlediğiniz görüntülerde sanki o kadar yorgunluğumuz yetmezmiş gibi kırlangıç mağarası aradık. Evet. Benim hesabıma göre minimum 2 kilometre yol yürüdük. Evet, 900 metre diyordu. Biz bir inat yürüyelim bakalım dedik de. Gülden'i bıraktıktan sonra ben bir 500-600 metre daha koştur gittim. Ama yok yani. Bulamadık. Hani yorumlara boğulan bir Gülden çizelim şuraya. YouTube yorumlar çok gelmişti. Kahve istiyorum. Geldi bir saniye. Çok enteresan geçti. Uşak'a ben bu kadar hızlı geçeceğimizi tahmin etmiyordum. Daha fazla yerde konaklarız diye düşünüyordum. Ama yani mesela ilk girişten itibaren gittiğimiz köylerde bir konaklama imkanı oluyor bazı köylerde, işte alanı oluyor, mesire yeri oluyor vesaire. Öyle yerler yoktu. Hep köyler şeydi, işte tepelerden aşıyorsun gidiyorsun, küçük bir yerleşim. Aynen. İşte etrafında boşluk olmayan köyler vardı hep. O yüzden Eşme güzeldi. Evet, Eşme hani karavan ufaktan kamp. bir Uşak'ın şeyini yaparsak Eşme karavan kamp alanı çok güzeldi. Çok İnanılmaz güzeldi orası. Çok güzeldi. Yani ilk gittiğimizde öyle yeni açılmış falan filan diye şey yaptık ama işte sonra içerisini gördükten sonra zaten biz oraya akşamüstü gittik, hiç gezmedik bile. Ufak bir alana baktık. O gün de çok yorulmuştuk gerçekten yine. İşte su boşaltma yerinden gri sudan atık suya kadar çeşme her yerde Tabii her vardı. yerde çeşme vardı. Yani görevliler o güzeldi. Çok yardımcı oldular. Evet. Direkt işte şu tarafa gidin, bu tarafta istediğiniz gibi kalabilirsiniz.
İşte abi geldi ışıkları açayım mı dedi, yardımcı olmak istedi. Sonra çıkacağımız gün gelen arkadaş bir dünya şey anlattı, işte hani burası şöyleydi, böyleydi, böyle açıldı falan. İşte o atık su boşaltma yerlerini falan biz olduğunu tahmin etmemiştik. Karavan ile 81 il Türkiye turumuzun ikinci şehrini bitirdik. Evet, sonuna geldik bile ya. Bu iki şehir Evet. çok hızlı geçti. Çok bizim için. hızlı geçti. Yavaşlayamıyoruz. Bu şehirde de konaklayacak yer konusunda biraz sıkıntılar yaşadığımız için yapamadık, yavaşlayamadık. Çünkü mesela ben Blandos'ta kalırız diye düşünüyordum. Evet, Blandos antik Antik kentin Kenti'nde. orada. Ya Ama belki uygun laf olmadı. yapmazlardı ama çok şeydi orası ya. Yani Biraz izoleydi. evet. Yakında yerleşim Ya. yok ya. Sit alanı ve hala kazı çalışmaları Aynen devam öyle. ediyor. O yüzden sormadık bile yani kalabilir Evet. miyiz diye. Ulubey Kanyonu'nda kalınabilirdi. O bizim size gösterdiğimiz yerde değil ama içeride Macera Parkı tarafında bir otopark var. Orada kalınabilirdi. Milli Park girişvari bir yer vardı orada. Otopark vardı. Ama orada da şöyle bir sorun vardı. Biz oraya gittik çünkü baktık o bölgeye Evet. de. Max için problem vardı orada. Çünkü orada 4-5 Evet. tane köpek vardı. İki ilin sınırına çok yakınız. Çok yakın değiliz de. Yakınız. Biri bir tık daha uzak ama. Aa, yok yakın. farklı bir- İkisine de yakınız ya bayağı. Evet. İkisine Evet. de yakınız. Hatta Uşak bölgesinden düşünürsek çok il sınırına yakınız da bizim Evet. bulunduğumuz şimdi Klandras Köprüsü tarafındayız. Ben Evet. söyleyeyim. Yani Zaten Klandras'ta olduğumuzu bildikleri için haritaya bakan arkadaşlar haritaya arkadaşlar. bilir. Denizli ya da Afyonkarahisar sınırındayız. İki sınır da şu anda bulunduğumuz konumdan gerçekten çok yakın. Kilometreleri böyle aynı ilçeleri bölersen tabii. çok Tam yakın ikisinin olabilir. sınır köşesindeyiz şu anda. Şimdi hangisine gideceğimizi bilmiyoruz. Evet, daha inceleyemedik. İki il içinde. Buradan bulunduğum konumda Hı hı. en yakın ildeki ilçeyi işaretliyorum. Hı hı. Kilometre Evet. hesabı yapıyorum. Tabii. İkinci yakın olduğum il içinde aynı şeyi yapıyorum. Atıyorum Afyonkarahisar'da ilk gideceğimiz nokta, yani sınırdan geçeceğim nokta, sallıyorum 45 kilometre. Ama Denizli tarafında işaretlediğim yer 44 kilometre. Çok üzgünüm. Denizli'ye geçmek zorundayım. Evet. Kime Çünkü- yakınsa. Gezimizin kuralı açık ve net. Hangi ilin sınırına yakınsak. Evet, öyle başladık. Yani Evet. bu cümleyi kurarak başladık zaten bunu planlamaya da. Kıyı O ve yüzden- sınır şeridinde nasıl o kıyı ve sınırdan ayrılmamak adına hareket ettiysek, Aynen öyle. bunda da aynı şekilde bir kuralla hareket edeceğiz. Evet, buna çok dikkat ediyoruz. Oturduğu olduğu gibi ya, disiplinli yolculuk yapıyoruz. Disiplinli rotalar yapıyoruz. Evet dostlar. Uşak'ın özeti çok beğendik. Uşak'ta en çok nereyi beğendiniz derseniz ben burası diyorum. Klandras Klandras. Köprüsü. Bu gece buradayız bu arada. Burada konaklamamıza izin verdiler. Onu Evet. söyledik mi hatırlamıyorum. Girişten Ben de hiç bahsettik de. hatırlamıyorum. Burada konaklamamıza, yani burada kalabilirsiniz, gitmeyin dediler. Biz de Hatta canımıza minnet dedik. hatta Bursalı bir motorcuyla karşılaştık. Evet. Kendisiyle yolda da karşılaşmıştık. Çektim ben onu buraya girerken. Blandos'ta da karşılaştık. Blandus Antik Kenti'nde. Ondan Biz sonra- çıkarken o giriyordu içeriye. O da turunun bitiş noktası olarak burayı belirlemiş. O da bir turdaymış. Evet. Bursalıymış aynı zamanda. Sevgili motorcu dostumuz. Turunun bitiş noktası olarak burayı belirlemiş ve burada çadırda kalıyor. Evet. Yakın çevreyi de öyle gezmiş. Çadırı burada Evet, bırakarak. çadırı burada bırakmış. Öyle Uşak'a Oraya. veda edelim diyoruz ama biz veda edemiyoruz. Videoda da veda edemiyoruz. Bak Evet, öyle oldu. Ya Uşak biz, enteresan oldu. biz ne zaman çok yorulsak çok konuşuyoruz. Ben bunu fark ettim. Evet. Ne zaman çok yorulsak çok konuşuyoruz. O yüzden başınızı ağrıttıysak kusura bakmayın. Bir Sürçülisan ettiysek affola. Yine lafını kestim Gülden'in. Bana da affola. Türkiye turunun ikinci şehrini de bu videoyla bitirmiş olduk. Üçüncü şehirde bakalım hangi ilde olacağız. Bakalım nerede başlayacak üçüncü şehir. Afyon diyenler Afyon yazsın yorumlara. Uşak diyenler Uşak yazsın. Uşak diyenler Uşak Yok, yazamaz. yazamazlar. Uşak'tayız zaten. Denizli diyenler Denizli yazsın. Bizim Yorulduk, pilimiz tamamen bitti. Artık okey'e dönüyoruz. Evet, Afyon ya da Uşak olacak bakalım. Afyon ya da Uşak. Afyon ya da Denizli olacak. Evet, bu sefer Ama hangisinde olacağız? Onu haritalar belirleyecek. Kendinize çok iyi bakın. Bize katlandığınız için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. hoşçakalın. Seni düzeltip benim de Uşak demem. Ay.
sonra uyuyalım. Bence biz çoktan uyuduk.